Selam, ben senin League of Legends eğitmenim. Bugünkü konumuz ise belki de League of Legends oyuncularının en az tercih ettiği rol üzerine. Doğru tahmin ettin, destek rolünden söz ediyorum. Anlatacaklarımı dikkatle dinlersen sen de destek rolünde harikalar yaratabilirsin. Sonuçta Entus'un ünlü destek oyuncusu Madlife'da bir zamanlar senin gibi acemiydi değil mi? Hadi başlayalım. Eğer destek rolünde oynuyorsan öncelikle top gözlü olmalısın. Sana altın kazandıracak minyon ve skorları taşıyıcına bırakmalısın. Ama bir yandan da eşya satın alman için altına ihtiyacın var. Sonuçta altın kazanmadan alman gereken eşyalara nasıl sahip olacaksın? Korkma, burada imdadına altın rünleri yetişecek. Eğer rün sayfanın bir kısmını altın rünlerine ayırırsan bu sorunu büyük ihtimalle çözmüş olursun. Tabii oyun içinde de altın kazanımını arttıracak eşyalar almanda fayda var. Mesela son vuruşu yapmadığın minyonlardan bile altın kazanmanı sağlayan göçebe madalyonu seni çok rahatlatacaktır. Ayrıca oyunun ileriki zamanlarında bu eşyayı ulların tılsımına yükseltebileceksin. Bu sayede takımını hızlı bir şekilde takım savaşlarına sokup aynı hızla tehlikelerden uzaklaştırabileceksin. Haritanın belirli noktalarına totem yerleştirmek tüm oyuncuların görevidir. Ama genellikle bütün takım bu eylemi destek oyuncusundan bekler. Madem öyle, doldur çantana totemleri. Her alacağın totem takımının haritadaki görüş alanını arttıracak, bu da karşı takıma üstünlük kurmanızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca oyunun başlarında nehirden gelen baskınlardan korunmanız lazım. Bunun için de ejderha ve nehirdeki çalının arasında kalan bölgeye totem yerleştirmeyi unutma. Üste geri döndüğünde harcayacağın altınları iyice hesapla ki koridoruna totemsiz dönmek zorunda kalma. Kahinin gözünü hatırlar mısın? Hani şu etraftaki görünmez nesneleri görmeni sağlayan iksirden bahsediyorum. Bildiğin üzere yeni gelen güncelleme ile bu eşyaya elveda, zinetlere ise merhaba dedik. Oyunun henüz başında alacağın bir arayıcı mercek rakip totemlerini ve gizli tuzaklarını görmeni sağlar. Oyunun ileriki zamanlarında seviyesini yükseltip daha geniş bir alanı daha uzun süre tarayabileceğin arayıcı melek bir desteğin olmazsa olmazlarından. Kendi nişancının minyon kesmesini sağlaman kadar rakip takımın nişancısının minyon kesmesini engellemek de bir destek oyuncusunun görevleri arasında. Eğer alt koridorda rakibine karşı üstünlük sağlamak istiyorsan, kendi nişancının rakip nişancıdan daha fazla beslenmesini sağlamalısın. Bu yüzden de elinden geldiğince karşı takımın taşıyıcısını rahatsız edip minyon kaçırmasını sağla. Eğer rakiplerin seni kulenin altına hapsetmiş ve koridoru domine etmişlerse mutlaka ormancından baskına gelmesini iste. Baskının sonucunda skor alınması çok da önemli değil. Karşı takım oyuncularını geri püskürtmek veya sıçralarını kullandırtmak bile ilerleyen zamanlarda çok işinize yarayacaktır. Yalnız eğer ormancının baskına geleceği yol üzerinde rakip destek oyuncusu totem koymuşsa bunu mutlaka ormancına bildir. Takım savaşlarındaki nişancının mümkün olduğunca az zarar görmesine çalışacaksın. Oyunun en hareketli olduğu, ultilerin havalarda uçuşup herkesin birbirine girdiği anlarda gözün hep onda olsun. Kırılgan bir yapıda olan nişancının takım savaşında ölmesi sizin için pek de hoş olmayacaktır. Bu yüzden ne olursa olsun nişancını koru. Takımın pusuya mı düşürüldü? Yardıma mı ihtiyaçları var? Hiç düşünme. Hemen olay yerine git ve gerekirse kendini feda ederek takımını kurtar. Özellikle rakip takımın katliam yapıp oyunu bitirme tehlikesi varsa hiç çekinme, at kendini ortaya. Sen ölsen bile takım ayakta kalsın. Ayrıca rakibe yemleme denilen bir taktik ile karşı takımı istenilen bir noktaya çekebilirsin. Diğer oyunculara göre yapacak daha az görevin olduğundan gözün mutlaka mini haritanın üstünde olsun. Takım arkadaşların minyon kesme veya skor alma derdine düşmüşken sen gözünü dört açıp backdoor ile kuleleri bir bir indirenleri veya barona doğru ilerleyen rakip takımı şıp diye fark edebilirsin. Tek bir saniyenin bile önemli olduğu oyunda bu tarz şeyleri fark etmek gerçekten çok mühim. Unutma, erken teşhis hayat kurtarır. Takım arkadaşların skor, mavi güçlendirme veya kırmızı güçlendirmeye alma konusunda sık sık anlaşmazlığa düşebilir.
ne kase atıyorsun veya mavimi alma lan gibi sözleri ve bunların sonrasında çıkan tartışmalara sık sık şahit olabilirsin. Oyunu kazanmanız için takım uyumunuzun güçlü olması gerektiğinden mutlaka devreye gir. Tartışan oyuncuları barıştır, moral ver, takım içindeki birliği ve bütünlüğü sağla. Aslında bu sadece destek oyuncuları için değil, tüm rollerde oynayan oyuncular için geçerli bir madde. Ne olursa olsun pes etme. Evet, oyunun başlarında kartopu etkisiyle kötü durumlara düşebilirsin. Ama bu asla maçı kaybedeceğin anlamına gelmez. Özellikle Türk sunucularında sıkça görülen adamlar bayağı öne geçti, 20. dakikada pes edelim anlayışından vazgeç. Takım arkadaşlarına inan, kendine güven ve her şeyden önemlisi takımına güven. Rakibin öne geçmesine rağmen işi sıkı tutar, üstüne rakibin öne geçmenin verdiği rehavetle hatalar yapmaya başlarsa her şey bir anda tersine dönecektir. Umudunu kaybetme. Bugünkü dersimiz bu kadar. Eminim iyi bir destek oyuncusu olma konusunda az da olsa fikir verebilmişimdir sana. Son olarak taşıyıcı oyunu, destek ise taşıyıcıyı sırtlar lafını hatırlatıyor. LOL Kafayı takip etmenin faydalarının bir kez daha farkına vardığını umuyorum.